Hatırlarsanız birkaç ay önce NotebookLM hakkında bir video yayınlamıştım ve 100.000'den fazla kişi o videoyu izleyerek NotebookLM kullanmaya başladı. Evet, NotebookLM bizim verdiğimiz kaynaklarda sorduğumuz sorulara çok güzel cevaplar veriyordu. Ama işi bir adım ileri taşımak isteyen, kendi kaynaklarını kullanarak yeni bir şeyler yaratmak isteyenler için ne yazık ki yeterli olmuyordu. İşte bu aşamada sizi YouMind'la tanıştırmak istiyorum. Yapay zekanın tüm nimetlerini kullanarak sadece kendi kaynaklarınızla yeni bir şeyler yaratmak istiyorsanız bu video tam sizlik. YouMind tüm öncü yapay zeka modellerini kullanarak sizin kaynaklarınızı bir ham madde gibi kullanıp size istediğiniz ürünü çıkarabilen bir yapay zeka asistanı dostlar. YouMind'a üye olarak bütün yapay zeka öncü sistemlerini kullanabiliyorsunuz. Gemini, DeepSeek, ChatGPT, Claude, Veo, Neo Banana Pro hepsiyle ister yazı, ister görsel, ister video, ister sunum tık tık oluşturabiliyorsunuz dostlar. Bu videoda sizlere YouMind'ın nasıl çalıştığını, neler yapabileceğimizi, yapay zekanın nimetlerinden tek bir platform üzerinden nasıl yararlanabileceğimizi anlatacağım. Ayrıca açıklama kısmında da bir indirim kodu var. Onu da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Hazırsanız yapay zeka nimetleri bölüm 4. Buyurun. YouMind'da ilk olarak işe üzerinde çalışacağımız konuya dair bir proje oluşturarak başlamamız gerekiyor. Sonra oluşturduğumuz bu projenin içine internet sayfalarını, PDF'leri, videoları veya bir internet sayfasında hoşumuza giden bir notu ekleyerek bu projemizin içini kaynaklarla dolduracağız ki YouMind'in yapay zekası bize o kaynaklarımızdan istediğimiz şeyi versin. YouMind hesabımıza girdik. Projeler bölümünden yeni proje diyoruz. Deneme diye isim verelim. Çok örnek olacak çünkü. Buradan istediğimiz rengi, istediğimiz şeyi seçebiliriz. Oluştur diyelim. Şimdi ilk projemizi oluşturduk. Buradan kaynak ekleyebiliriz. İstediğimiz şeyi sorabiliriz. Ama ben size esas şunu göstermek istiyorum. Şimdi ilk alıştığımız yapay zeka ile yazışma penceresi geldi. Bakın burada İsterseniz dosya ekleyebilirsiniz, isterseniz YouMind'daki diğer projelerinizden veri ekleyebilirsiniz, Notion'a ekleyebiliyorsunuz ama esas konu bu. Bakın yaz, görsel oluştur, slide oluştur. Kaynaklarını kullanarak ya da kullanmayarak hiç fark etmez. Cast oluştur ki oluşturduğumu size göstereceğim. Web sayfası oluştur, video oluştur ve beceri oluştur. Daha fazlası için de zaten skills bölümüne geçiyor, onu size anlatacağım. Esas olay bu. Tek bir yazışma penceresinde ben ister Claude Opus 4.6'yı kullanırım, ister GPT 5.5'u, ister Gemini 3.1 Pro'yu. Yani ben veya diğer DeepSeek V4 Pro'yu kullanabiliyorum. Burada sadece tek bir yapay zekaya bağlı kalmıyorum. İstediğim yapay zeka altyapısını kullanarak sorularımı soruyorum. Gelin mesela ufak bir araştırma yapalım şurada. Ankara'ya 2 günlük bir geziye çıkacağım. Bir gezi planı oluştur dedim. Hangi yapay zeka altyapısını kullanmak istersem buradan onu seçebilirim. Ben otomatiğe bıraktım ya da hadi seçelim. Gelin siz de mesela Gemini 3.1 Pro'yu seçelim ve gönderelim. Bakın cevaplar gelmeye başladı. Birinci gün Cumhuriyet'in izleri ve tarihe yolculuk ve Medeniyetler Müzesi. Medeniyetler Müzesi var mı diye baktım. Gördüğünüz gibi bunu kullanabilirim. Şimdi şöyle bir güzelliği var. Ben istersem sadece burada arama yaparak içerik üretmek zorunda değilim. Dediğim gibi PDF'leri ekleyebiliyorum. YouTube videosunu da ekleyebiliyorum. Bakın benim mesela Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne dair bir videom var ve ben bu videomu da kaynak olarak oluşturduğum projenin içine eklemek istiyorum. Chrome eklentisi üzerine tıklıyorum ve bu videonun özetini çıkarıyor dostlar. Bakın. Buradaki videoda neler anlatılmış. Gördüğünüz gibi bakın burada tarihsel bağlamını, benim videoda anlattığım şeyleri size özetliyor. Ufak bir püf nokta. Bunu İngilizce videoların özetini öğrenmek için de kullanabilirsiniz Chrome eklentisine ekleyerek. Ben bunu diyorum ki deneme, buradan diğer projelerim var. Projemin içine kaydet. Şimdi artık bu izlediğim YouTube videosu benim projemin içerisinde bir kaynak olarak duruyor. Gelin hep beraber bakalım. Bakın denemeye geldim. Dosyalarımda Anadolu Medeniyetleri Müzesi var ve bakın burada tık diye size bütün altyazıyı da getirmiş gördüğünüz gibi. Ben artık bu projemin içinde YouTube videosunu da kaynak olarak kullanabileceğim. Mükemmel bir şey. Projemizi oluşturduk. İçerisine YouTube'dan, PDF'lerden veya herhangi bir web sitesinden istediğimiz bütün kaynakları ekledik. Gelin şimdi bunları nasıl kullanarak bir yazı yazdıracağız? Bir blog yazısı, bir köşe yazısı ya da bir sosyal medya gönderisi nasıl oluşturacağız? Ona bakalım. Şimdi benim kendi çalıştığım projelerimden yapay zeka ile ilgili hoşuma giden kaynakları topladığım bir proje alanım var. Şimdi ben bu kadar kaynağı bu dosyanın içerisine ekledim. Ve ona dedim ki, burada hazır yapılmış var, onu göstereceğim. Şurada göstereyim. Yapay zekanın geleceği hakkında en korkutucu öngörüyü bir blog yazısı halinde yaz. 500 kelimeye geçmesin ve samimi bir tonda yaz dedim. Düşündü, çalıştırdı, benim kaynaklarıma baktı. Ve bana bakın,
Tak diye 500 karakteri geçmeyen, asıl korkmamız gereken şey diye bir yazı hazırladı. Mükemmel. Benim kaynaklarımı ham madde olarak kullanıyor. İstediğim şeyi yazıyor ve istediğim yapay zeka modelini kullanarak yapıyor bunu, ki mükemmel bir şey. Ben şöyle bir baktım. Kaynakları izleyip okuduğum için. Yani bu kadar kaynağın içinde altını çizdiğim noktaları da özellikle yazıya dahil etmiş. Çok hoşuma gitti. Eğer siz de içerik üretiyorsanız bir firmaya, kendinize, blogunuza, gazetenize, derginize kullanmanızı tavsiye ederim. Geçen haftalarda Roma'da çekimdeydim ve yakın zamanda Pantheon'la ilgili Instagram'da da bir karusel paylaşım yapmak istiyorum. YouMind'a dedim ki ya benim Pantheon'la ilgili topladığım bir sürü notum var. Bunları bana karuselde paylaşacak şekilde Instagram'da güzel bir yazı haline getir. Bak, Pantheon Instagram karusel metni hazırlıyor. Ona kendi aldığım notları böyle verdim. Ve dedim ki hadi bunu bana karusel yazısı haline getir. Düşündü, çalıştırdı ve gördüğünüz gibi hangi slaytta ne yazacağımı tık 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 elebaşı noktaları toplayarak yazdı. Ve tabii şey de çok güzel, yani sizin tonunuzu da yazmaya başlıyor artık siz kullandıkça. Ya siz şunu da yapabilirsiniz. Herhangi bir iki tane hoşunuza giden YouTube videosunu atıp bana bu YouTube videolarındaki şu konuyla ilgili bir Reels metni yazar mısın? Ben bununla ilgili bir Instagram'da bir Reels çekeceğim. Bu kadar basit. Hepsini o hazırlıyor. YouMind'de istediğimiz görselleri de sadece prompt yazarak oluşturabiliyoruz ve üstelik farklı yapay zeka modellerini kullanarak farklı sonuçlar da elde edebiliyoruz. İşin güzel tarafı, birçok özelliğini de seçebiliyoruz. Gelin hep beraber sizlerle şimdi bir görsel oluşturalım. Buradan görsel oluşturu seçiyoruz. Ne kullanmak istediğimizi soruyor. Ben Neo Banana 2 Pro'yu kullanmak istiyorum. Stil tarafı çok iyi. Böylelikle buradan en boy oranını seçebiliyorsunuz. Nasıl bir görsel çıkarmak istediğinizi. Ben atıyorum Instagram'da paylaşacağım. Görüntü kalitesi de 2K olsun diyorum. Ve bana diyorum ki kara kalem bir İstanbul manzaralı bir Galata Kulesi çiz. Bakın hop diye yaklaşık 10 saniyede resmim geldi. Nasıl? Bence çok iyi. Çok iyi. Çıktalı duvarı azmalık kadar güzel yani. Neyse, işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? YouMind üzerinde tek bir hesapla bütün elebaşı yapay zeka modellerini kullanabilmeniz. Gördüğünüz gibi. İster Neo Banana Pro'yu kullanın, ister GPT Image'i kullanın ya da diğerlerini kullanın. Ve sadece fotoğraf değil, video da oluşturabiliyorsunuz. Bakın dün dedim ki benim bir fotoğrafım var, bakın şöyle. Açayım. Fotoğrafım bu. Kolezyumda çekildiğim. Dedim ki bu fotoğrafı bana adamın arkasında bulunan Kolezyum'da Roma İmparatorluğu dönemindeki gibi gladyatörler dövüşsün. İnsanlar tüm Kolezyum'u doldurmuş olsun. Heyecanla dövüşü izlesinler diye. Bunun içinde Seedance videoyu kullanmış. Bakın şöyle bir şey çıkmış. Çok basit bir komut. Yani hiç özel bir şey girmedim. Hiç fena değil. Mükemmel mi? Hayır. Ama bu kadar küçücük komuta sadece tek bir resme bunu yapmış olması da bence güzel bir şey. Şahsen yapay zeka ile görsel iş üretmedeki en büyük sorunumu sizle paylaşıyorum. Bana bir kaynak lazım. İnsanların neyi nasıl yaptığını göreyim ki ben de bir şeyler üreteyim istiyorum. Yani sıfırdan düşünemeyebiliyor insan bazen. O yüzden YouMind'ın çok güzel bir prompt kütüphanesi de var dostlar. Onu da size göstermem lazım. Bakın AI prompt kütüphanesi koymuş bize. Burada 2026 selfie paketleri var. Baksanıza, istediğiniz fotoğrafı nasıl yapabileceğinizi gösteriyor. Burada promptu var. Bu promptu kopyalıyorsunuz ve kendi ülkenizle kendi fotoğrafınızı koyuyorsunuz. Bir görevin içine şak diye size resmini oluşturuyor. Bu çok hoşuma gitti açıkçası. Medya türüne göre ne oluşturmak istiyorsanız ona bakabilirsiniz. Örnek veriyorum, bakın görsellerde 26.000 tane prompt var. Diğer hoşuma giden konuyu da getireyim. Bir atıyorum GPT Image 2'nin güzel yaptığını Neo Banana Pro güzel yapamayabiliyor. O yüzden burada gördüğünüz gibi modele göre de prompt kütüphanesi var. Bunları değerlendirin derim. Dostlar, daha da ilginci var. Örnek veriyorum, elinizde bir resim var. Ve siz bu resmi hangi promptu yazarak elde edebileceğinizi merak ediyorsunuz. Onun da çözümünü koymuş YouMind, göstereyim. Kendi fotoğrafımı yükledim. Şimdi bu fotoğrafa bakacak ve bana bir prompt oluşturacak. Bu arada Brescia'da çekildiğim fotoğraftı. Gerçekten buraya yüklenebilecek en absürt fotoğrafı yükledim. Affedin artık. Bakın ne demiş? Prompt çıktısı. Hadi bakalım, bunu kopyaladık. Şuradan yeni bir görev. Görsel. Tık. Yapıştır. GPT-2. Bu arada sinematik fotoğraf, orta yaşlı bir adam demiş. Teşekkür ediyorum dostum, sağ ol. Çok yaşlı demediği için. Bak, hiç fena değil sonuç. Sonuç hiç fena değil. Evet, birebir aynısı değil ama tarz, pantolon, ayakkabı falan tutmuş.
YouMind'ın kullanabileceğiniz bir diğer özelliği de sunum hazırlamak. Şimdi bir sunuma sıfırdan başlamak büyük iş. İşte kaynakları, bilgileri toplayacaksın, bilgileri başlıklara göre ayıracaksın, slaytları sıralayacaksın, onlara göre resim bulman gerekiyor. Bazen çok zor olabiliyor. Özellikle işte bir şirket verilerini ya da sizin geliştirdiğiniz bir işle ilgili bir sunum yapacaksanız. YouMind'da ise konu çok basit. Projenizin içine eklediğiniz kaynaklardan istediğiniz konuda bilgileri çekerek sizlere istediğiniz tarzda sunumlar hazırlayabiliyor. Bunun güzelliği şu, kendi kaynaklarınızı kullanıyor ve hazırlanan sunumda istediğiniz metni istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yani ortaya bir şey çıkarıyor. Ona chatte komut yazıp ya ben bunu beğenmedim, şu sayfanın şu slaydın şurasını değiştir demiyorsunuz. Bakın gelin göstereyim örnekle. Şimdi benim dün yapay zekada sizlere göstermek için hazırladığım bir sunumum vardı. Şöyle bir görev verdim kendisine. Dedim ki kardeş şunu bir kapatalım göstereceğim. Bana yapay zekanın geleceği hakkında endişelerin ön planda olduğu bir sunum hazırla. Ve ona da hangi kaynaklardan yararlanacağını söyledim. Dedim ki projemdeki bu kaynakları kullan. Düşündü. Dedi ki bak böyle bir şey oluşturdum. Ne dersin? Çok iyi dedim. Onay verdim. Sonra dedi ki bu temayı kullanacağım. Çok iyi, kullanabilirsin dostum dedim. Bunlar tabii bütün buradaki bilgiler benim ona verdiğim kaynaklardan aldı. İnternetten bir şey araştırmıyor. Bir güzelliği şu. Örnek veriyorum. Bu 4. slaytta benim buradaki konuşmacılardan birinin bir sözü vardı. Hava durumunda %60 yağmur ihtimali olsa şemsiye alırsınız gibi bir söz geçiyor. Onu buraya seçip koymuş. Ben bu sözü değiştirebiliyorum. Bakın. Ona prompt da verebilirim ama metni düzenle dediğim zaman YouMind bütün slaydı tarıyor ve hangi metni değiştirmek isteyeceğimi bana soruyor. Bakın ben burada hava durumunda %60'ı örnek veriyorum %90 yaptım. Tamam dedim ve artık o benim seçtiğim şekilde geliyor. YouMind'in şöyle bir güzelliği var. Sadece video oluşturmuyor, sadece ses de oluşturmuyor. Sizin aklınızdaki fikirleri veya kaynaklarınızdaki bilgileri toplayıp görsel ve sesli olarak bir video haline de dönüştürüyor. Bakın dün kısa film senaryosu, çok kısa bir film senaryosu. Onu kendi içine attım. Dedim ki bu senaryodan bana bir kast oluştur. Şimdi izleyin. Böyle bir video çıkardı ortaya. İzleyelim hep beraber. Emir, çalışma masasında unutulmuş eski bir ses kayıt cihazı bulur. Cihazın içinde onun kaydetmediği bir ses dosyası vardır. Kaydı açar, bir bardağın kırılma sesi duyulur. Gördüğünüz gibi, yani şöyle durdurayım. Gördüğünüz gibi inanılmaz. Ben sadece ona metni yazdım. O bana görselleri, sesi, senaryoyu, arkadaki gergin müziği hepsini çıkardı. YouMind'de hoşuma giden bir diğer özellik ise kabiliyetler, skills. Sıkça yaptığınız, tekrar yaptığınız işleri tek bir tuşa basarak anında yapmanızı sağlıyor. Bu mükemmel bir şey. Örneğin her hafta bir blog yazısı mı hazırlıyorsunuz ve bir blog yazısı ile ilgili kendi talimatlarınız mı var yapay zekaya verdiğiniz? Kaydedin bunu. Bir yazı yazacağınız zaman seçin o kendi talimatınızı skills'den. Tak diye aynı şeyleri yapsın. Bakın mesela ben size kendiminkileri göstereyim önce, benim kullandıklarımı. Şimdi kişisel seyahat araştırması diye burada böyle uzun bir promptum var. Ben her daim her yazışmamda yapay zekaya bu promptu girmek istemiyorum. Onun yerine örnek veriyorum, burada genel araştırma yerimde diyorum ki şuradan seçiyorum. Bak diyorum benim burada neredeydi o? Yüklenenlerde seyahat araştırması skill'ime ekledim. Ve buraya diyorum ki Manisa ile ilgili benim tarzımda bana araştırma yapacak. Mükemmel bir şey. Her daim orada hazır. Evet, araştırma yaklaşık 30 saniye içerisinde 30-35 saniyede bitti. Önce bana getirdi, dedi ki bak dedi senin istediğin gibi ben bunu bölgelere ayırdım. Benim promptum öyle. Ben çok fazla uzatmamak adına mesela sadece ona diyorum ki bakın şurada mesela bir A'da ne varmış? Sultan Camii, Manisa Kalesi. Sadece 1B. Şu an benim o hazırladığım promptu, eklediğim skills'i kullanarak sadece Manisa Kalesi'ni bana araştırıp bilgilerini verecek. Bu arada yapay zekadan bu tip araştırmalar yapmasını istiyorsanız konudan bağımsız mutlaka sadece güvenilir ve resmi kaynaklar araştırması gerektiğini, mutlaka karşılıklı cross-check yapması gerektiğini söyleyin. Yoksa uydurabiliyor biliyorsunuz. Yapay zekalara tam güvenemiyoruz ama cross-check
sadece resmi ve güvenilir kaynaklardan araştırma yapması en azından doğruluk payını çok arttırıyor. Bu arada YouMind üzerinde diğer insanların yaptığı kabiliyetleri de kullanabiliyorsunuz. Eğer onlar paylaşımı açmışsa, markete yüklemişlerse. İsterseniz kendi oluşturduğunuz kabiliyetinizi yükleyebilirsiniz. Ona bir ücret belirleyebilirsiniz ya da ücretsiz yapabilirsiniz. Bakın mesela adamın bir tanesi çok güzel bir promptla kağıt sanat tarzı video oluşturucu koymuş kabiliyetler marketine. 200 krediye satıyor ama bakar mısınız? Mesela bunun promptu var. Çok güzel değil mi? Fransa'daki Louvre Müzesi'ni koymuş. Paris'teki. Yani ben mesela bakın bunu satın alıyorum 200 krediye. 200 krediyi verdim ve şimdi çalıştır dedim. Artık kağıt sanatı tarzı video oluşturucum var. Böylelikle bu promptu aramıyorum. Ücretsiz promptları zaten prompt kütüphanesinden alabilirsiniz ama böyle ücretlileri de kredi vererek alabilirsiniz. Bu ister video üretmeye çalışan bir YouTuber olun, ister e-ticaret sitesi yöneten bir girişimci ya da birçok firmaya iş yapan bir freelancer olun. YouMind sayesinde araştırmadan üretime kadar bütün kaynaklarınızı tek bir yerde, tek bir çalışma alanında tutabiliyorsunuz dostlar. Açıkçası benim en çok hoşuma giden tarafı da bu oldu. Araştırma yapmak için yapay zekayı kullanabiliyorum. Topladığım kaynaklardan bir içerik üretmek istersem bir yazı, bir sosyal medya paylaşımı ya da bir video, onları da aynı yerden çıktı alabiliyorum. Birçok yapay zekanın öncü firmasının ürününü tek bir adresten kullanabiliyorum. Yani her şey değerli toplu, projelerin içinde kaynak durabiliyor. Bu açıkçası YouMind'da en çok hoşuma giden özelliklerden biri. YouMind'a ücretsiz olarak üye olabilirsiniz. Tabii ki ücretsiz üyeliğin belli bir kredi limiti var. Fakat birçok yapay zekaya abone olmak yerine tek bir yerden hepsini kullanabilirsiniz. Ona göre de kredi satın alarak daha da büyük işler de yapabilirsiniz. Ayrıca ücretli üyelik almak isteyenler için aşağıya bir indirim kuponu koydum. Sağ olsun YouMind gönderdi sizlerle paylaşmam için. O kod sayesinde de indirimli üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Bu video YouMind işbirliğiyle hazırlandı. Fakat videoda gördüğünüz bütün örnekler ve kullanım şekilleri kendi kullanımım. YouMind ile ilgili sorularınızı yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım ama inanıyorum ki derli toplu çalışmaya çalışan herkes için büyük bir kolaylık sunacak. Her şeyi tek yerde topladığı için. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere.